Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben Furkan Sadıköz. Çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğinden bahsetmek isterim. Çocuklarla iletişim kurarken bazı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Gerek ebeveynler, gerek öğretmenler, gerekse herhangi biri. Yani normalde yetişkinler kendi anladıkları biçimleriyle çocuklara hitap edip o şekilde konuşuyorlar ama yani 5 yaşındaki bir çocuğun 30 yaşındaki bir yetişkinden ne kadar verim alabileceği konuşma babında biraz sıkıntıya uğratabiliyor. Olması gereken konuşma biçimi ise hani çocuğun anlayabileceği düzeyde. Yani bir cümle içerisinde maksimum 4 ya da 5 kelime bulunur diyor bazı uzmanlar. Hani buna uygun şekilde ve çocuğun kelime dağarcığına uygun kelimeler seçerek cümleler kurarsak çocuklar daha anlar ve bizim verdiğimiz direktiflere daha çok yatkın olabiliyorlar. Ebeveynler ve sıklıkla eğitim verenler olursa hani çocuğun gelişimi açısından daha faydalı olur. Zaten kendi aralarında çocuklar kendilerinin anlayacağı dilde konuştukları için çok zorlanmıyorlar ama bir yetişkinin karşısında hani mesela lise çağındaki bir çocuğu düşündüğümüzde tamam kelime dağarcığı var ama acaba yanlış mı anlaşılırım diye düşünebiliyor mesela ve kendini kapatabiliyor. Ya da küçük bir çocuktan, 5 yaşındaki bir çocuktan örnek veriyoruz. Hani çocuğa biraz yabancı kelimeler katarak ya da ne bileyim fi tarihinden kalma kelimeler diyoruz ya, o tarzdan konuşmalar yaparsak çocuk sizi anlamayacak ama kızmamanız için de anlamış numarası yapacak. Bu durumda da hata kaçınılmaz oluyor doğal olarak. Küçük çocuklardan, 5 yaşındaki çocuklardan örnek verelim mesela. Hani bu hem onların akranlarıyla olan iletişimine etkileyecek. Yani mesela anlattığınız şey ne kadar size göre doğru olsa da eğer çocuk bunu zihninde oturtamadıysa bunu yanlış algılayacak ve kendi akranlarına, hatta eğer eğitim görüyorsa oradaki öğretmenlerine karşı da yanlış davranışlar sergileyebilecek. Yani bu sıklıkla olan şey. Özellikle sevgi dillerinde mesela bahsedilirler. Yani bir ebeveynin sevgi diliyle çocuğun bunu algılayış biçimi farklı olabiliyor. Yani örnek vermek gerekirse siz sarılarak sevginizi gösterirsiniz. Birisi kafasını okşar ama bazı sevgilerde hani ebeveyn seviyorum diyerek çocuğa hırpalayabiliyor. Şimdi çocuk bunu oradan görüp okulda da uygulamaya başladıysa ve öğretmen ne yapıyorsun diye sorduğunda çocuk ne diyecek? Ben sevgimi gösteriyorum diyecek. Bu yanlış bir iletişim biçimi mesela. Uzmanın adını tam hatırlamıyorum ama hani anladığınız şeyi gerçekten anladıysanız 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatıyorsanız bunu anlamış sayılırsınız. Öteki türlüsü siz anlamamışsınızdır demektir diyor. Sıklıkla yalan konusu geliyor. Çocuklar niye yalan söylüyor diyorlar mesela. Hani çocuğum niye bana sürekli yalan söylüyor? Bunun birden fazla nedeni olabilir. Paul Ekman'ın bir kitabı var mesela. Çocuklar neden yalan söyler? Direkt kitabın ismi de bu. O kitapta geçiyor yani çocuğun yalan söylemesi ya sizden korkusunadır diyor. Ya sizi anlamamasındandır diyor. Ya da gizlemek istediği bir şeyler vardır diyor. Ama bu gizlemek istediği şeyleri hani siz kızarsınız diye gizlemiyor. Çekindiği için gizliyor. Hani utanıyordur belki çocuk diyor. Bu yalan konusunu aşabilmek için de yapmanız gereken şey dediğim gibi anlaşılır olmak ve çocuğun size güven sağlayabilmesini sağlamanız gerekiyor bu konuda. Çocuğunuzun sizi anlamasını istiyorsanız önce kendi içinizdeki çocuğa hitap edin. Ondan sonra karşınızdaki çocukla konuşmaya başlayın. Direkt kendi çocuğunuzla değil de kendinizle konuşun. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.